Bundan yüzyıllar önce İstanbul'un kalbinde göğe meydan okuyan devasa bir sütun yükseliyordu. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını simgeleyen bu anıt 70 metreyi aşan boyuyla şehrin silüetinde bir dev gibi duruyordu. Görenleri büyüleyen bu yapı hem zaferin hem de kudretin sembolüydü. Ancak bugün bu sütundan geriye tek bir iz bile kalmadı. Peki ne oldu? Bir depremle mi yok oldu yoksa kasti bir yıkıma mı uğradı? Bizans'ın en büyük anıtlarından biri nasıl tarihten silindi? İstanbul, Bizans'tan kalan birçok sütun ve dikili taşa ev sahipliği yapıyor. Bunların en ünlüsü 330 yılında bizzat İmparator Büyük Konstantin tarafından dikilen ve bugün Çemberlitaş Meydanı'nda yer alan Konstantin Sütunu. Namı diğer Çemberlitaş'tır. Ancak şehirdeki tek anıtsal sütun bu değil. Eski hipodromda günümüz Sultanahmet Meydanı'nda 3 önemli tarihi anıt daha yükseliyordu. İlki M.Ö. 15. yüzyılda Mısır Firavunu 3. Tutmose tarafından yaptırılan ve 390 yılında İmparator 1. Theodosius tarafından İskenderiye'den İstanbul'a getirilen Theodosius dikili taşı. İkincisi M.Ö. 5. yüzyılda Yunanlıların Perslere karşı kazandığı Platea Savaşı'nın zafer anıtı olarak yaptırılan Yılanlı Sütun. Düşmandan ele geçirilen bronz ganimetlerden dökülerek yapılan bu anıt Delfi'de dikildikten asırlar sonra Bizans'a taşındı. Orijinalinde 3 yılan başı taşıyan sütunun bugün yalnızca gövdesi ayakta. Kopan yılan başlarından ikisi kayıp. Eldekinin ancak üst parçası İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Üçüncü anıt ise 10. yüzyılda İmparator 7. Konstantinos'un inşa ettirdiği örme dikili taş. Bir zamanlar üzerini kaplayan yaldızlı tunç plakalar sayesinde altın gibi parıldıyordu. Ancak 13. yüzyılda Latin işgali sırasında bu değerli plakalar sikke basımı için sökülüp eritilerek yok edildiğinden günümüzde çıplak bir taş blok halinde durmaktadır. İstanbul'un Bizans'tan miras kalan sütunları arasında günümüze yalnızca kaidesi ulaşan Haseki'deki Arkadios sütunu da vardı. 402 yılında İmparator Arkadios tarafından dikilen bu anıt bir zamanların ihtişamlı kabartmalarıyla süslüydü. Bir diğer anıt 3. yüzyılda Roma'nın Gotlara karşı kazandığı zaferin anısına Saraybun'da dikilen Gotlar sütunudur. Bugün hala ayakta olan bu sütun zarif Korint başlığıyla dikkat çekiyor ve Roma'nın askeri gücünü simgeliyor. Ve elbette 5. yüzyılda İmparator Markianos tarafından yaptırılan Markianos sütunu. Fatih'te Kıztaşı Meydanı'nda bulunan bu anıt halk arasında Kıztaşı olarak biliniyor. Üzerindeki haç kabartması Bizans'ın dini kimliğini yansıtan en eski izlerden birisi olarak kabul ediliyor. Ancak bu anıtlar arasında en görkemlisi, en iddialısı ve belki de en gizemlisi Justinianus sütunuydu. Bugün ondan geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı. Ne zaman, nasıl ve neden yok olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Bir zamanların Bizans'ın gücünü ve ihtişamını sergileyen bu devasa anıt şimdi tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir bilmece gibi. Romalılar, daha sonra ardılları Doğu Romalılar ya da bizim bildiğimiz adıyla Bizanslılar, kendi başkentlerinin dünyanın merkezi olduğuna inanıyorlardı. Yani önce Roma'nın sonra İstanbul'un. Bu yüzden Roma'nın yerine Bizantium, sonradan Konstantinopolis adıyla anılacak Nova Roma adıyla yeni başkent ilan edildiğinde dünyanın merkezi iddiası da mekan değiştirdi. Dolayısıyla tüm yolların başlangıç noktası olarak kabul edilen Roma'daki Militiarum Aureum'un işlevini görecek milyon taşı İstanbul'un kalbinde yer alan Augustation Meydanı'na yani bugünkü Ayasofya Meydanı'nın bir kenarına iliştirildi. İstanbul'un kalbinde milyon taşından sadece birkaç metre ötede bir zamanlar Bizans'ın kudretini simgeleyen görkemli bir anıt yükseliyordu. Justinianus sütunu. Ancak bu sütunu sadece taş ve bronzdan ibaret bir yapı olarak görmek büyük bir haksızlık olur. Çünkü o Bizans'ın kendini Roma'nın varisi olarak konumlandırma iddiasının en güçlü ifadelerinden birisiydi. Bu sütunun zirvesinde atın üzerinde heybetle duran İmparator Justinianus sadece bir hükümdar değil, tarihin akışını değiştiren bir figürdü. O Roma'nın ikiye bölünmesini tarihin akışından bir sapma olarak görüyor ve Bizans'ı bu hatayı düzeltecek
tek güç olarak ilan ediyordu. Sütun onun Renovatio Imperi yani Roma İmparatorluğunu yeniden inşa etme idealinin ve Imperium Sine Fine Roma'nın sonsuz egemenlik iddiasının taşa kazınmış, bronza dökülmüş bir manifestosuydu. Ama dahası var. Roma inancına göre bu sütun şehrin koruyucu ruhu, Genius Loki'nin de ikametgahıydı. Yani burası sadece bir anıt değil, aynı zamanda İstanbul'un ruhunu, geçmişin ihtişamını ve geleceğe duyulan inancı içinde barındıran bir simgeydi. Bugün ne sütun ne heykel yerinde duruyor. Ancak Bizans'ın büyük iddiası ve Justinianus'un mirası hala bu şehirde yankılanıyor. Çünkü bazı anıtlar yıkılsa bile temsil ettikleri fikirler yaşamaya devam eder. Yunanca'nın lingua franca olduğu topraklarda hüküm sürmesine rağmen Latince konuşan son imparatorlardan biriydi 1. Justinianus. Ama onu diğerlerinden ayıran sadece dili değil, zihninde taşıdığı büyük idealdi. Yüzyıllar önce ikiye bölünen Roma'nın kayıp mirasını yeniden canlandırmak. O Bizans'ı bir Doğu İmparatorluğu olarak değil, Roma'nın gerçek varisi olarak görüyordu. Ve bu uğurda sadece haritaları değil, tarihi de yeniden şekillendirmeye kararlıydı. Kaybolan toprakları geri almak için başlattığı amansız fetihlerde Kuzey Afrika'da Vandalları ezdi. İtalya'da Ostrogotları mağlup etti ve Batı Roma'nın çöküşüyle kaybedilen toprakları bir bir imparatorluğa kattı. Ravenna'dan Roma'ya uzanan şehirleri tekrar Bizans yönetimi altına alarak tarihte geçmişin büyük sezarlarına yaraşır bir konum hak etti. Ancak Justinianus yalnızca kılıcın değil, aynı zamanda taş ve harcın da imparatoruydu. 532'de Nika ayaklanması sırasında Konstantinopolis alevler içinde kalırken isyanı kanla bastırarak tahtını korudu. Fakat yıkımın ardından bir imparatora yakışır şekilde şehri yeniden ayağa kaldırdı. 512'de yere batan sarnıcı ve Aya İrini'yi, 536'da Aya Sergios ve Bakos'u yani Küçük Ayasofya'yı, 537'de ise bugünkü yani 3. Ayasofya'yı inşa ettirdi. Ayrıca Zeuxippos hamamını, hipodromu ve surları onararak Konstantinopolis'i yeniden Roma'nın ihtişamına kavuşturmayı hedefledi. Corpus Juris Civilis ile Roma hukukunu derleyerek yüzyıllar boyunca Avrupa'nın hukuk sistemlerine temel oluşturdu. Ancak onun asıl mücadelesi çöküşe sürüklenen bir imparatorluğu yeniden eski ihtişamına kavuşturma arzusuydu ve belki de kaçınılmaz bir sona karşı koyma çabasıydı. Bu ideali yalnızca fetihlerle değil, inşa ettiği anıtlarla da simgelendi. 543 yılında İstanbul'un merkezinde yükselen Justinianus sütunu sadece Bizans'ın askeri gücünü değil, imparatorun kendi kimliğini ve arzularını da yansıtıyordu. O, Roma'nın yaşayan mirasçısı olduğunu ilan etmek istiyordu. Ancak hiçbir güç zamanın aşındırıcı etkisine tamamen direnemez. Roma'nın yıkılışını kimse engelleyemediyse bu görkemli anıtın da bir gün yok olacağını kimse tahmin edemezdi. Justinianus sütununun tepesinde at üstünde betimlenen imparator sağ elini doğuya doğru uzatarak adeta meydan okuyordu. Bu jestin Bizans'ın doğudaki en büyük rakibi olan Sasani İmparatorluğu'na gözdağı verdiği düşünülüyor. Sol elinde ise üzerinde haç bulunan Globus Cruciger yani Hristiyan dünyasının liderliğini simgeleyen kutsal bir küre vardı. Bu detaylar sütunun yalnızca bir anıt değil, aynı zamanda Bizans'ın siyasi ve dini iddiasının bir göstergesi olduğunu kanıtlıyor. Fakat bu yapı sadece sembollerle değil, mühendislik becerisiyle de dikkat çekiyordu. 7 basamaklı mermer bir kaide üzerine inşa edilen sütunun içi tuğladan yapılmıştı. Dış yüzey ise bronz plakalarla kaplanmıştı. Güneş ışığında parıldayan bu kaplama ona görkemli ve ihtişamlı bir görünüm kazandırıyordu. Heykelin zırhı tarihçi Prokopius'a göre Aşil'in mitolojik zırhına benzetilmişti. Kafasında ise tavus kuşu tüyleriyle süslenmiş tufa adlı gösterişli bir mihver bulunuyordu. Justinianus burada yalnızca bir imparator olarak değil, adeta mitolojik bir kahraman gibi gösterilmişti. Sütunun hemen önünde diz çökmüş 3 bronz heykel bulunuyordu. Bunların Bizans'ta boyun eğen pagan hükümdarları temsil ettiği düşünülüyor. Bu detay anıtın yalnızca bir zafer nişanesi olarak değil, aynı zamanda
Hristiyan Roma'nın zaferlerini de simgeleyen ideolojik bir araç olduğunu gösteriyor. Bizans tarihçilerine göre Justinianus sütunu en az 14. yüzyıla kadar ayakta kaldı. Bu dönemde İstanbul'u ziyaret eden Rus hacılar ve tarihçi Nikephoros Gregoras anıtı hala görebiliyordu. Osmanlılar 1453'te şehri fethettiğinde bile sütun hala yerindeydi ve denizden dahi görülebiliyordu. Gregoras'ın anlattığına göre bir keresinde heykelin mihveri düşmüş ve onu yerine takmak için olağanüstü bir yöntem kullanılmıştı. Bir akrobat Ayasofya'nın çatısından sarkıtılan bir ip yardımıyla sütunun tepesine ulaşarak bu onarımı gerçekleştirmişti. Bu olay hem anıtın dönemin insanlar için ne kadar önemli olduğunu hem de Bizans'ın mühendislik ve cesaret konusundaki sınır tanımayan yaklaşımını gözler önüne sergiliyor. DePaul Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü Elena Boek, Konstantinopolis'te Justinianus'un Bronz Atlısı adlı kitabında İtalyan gezgin Cristoforo Buondelmonti'nin sütunun 70 metre yüksekliğinde olduğunu kaydetmiştir. Eğer bu ölçüm doğruysa bu sütun neredeyse Sultanahmet'teki Theodosius dikili taşının 3 katı yüksekliğinde demektir. Yani Ayasofya'nın kubbesinden 15 metre daha yüksekteydi. Daha iyi hayal edebilmek için 25 katlı bir apartmanın tepesinde dev bir imparator heykeli olduğunu düşünün. Buondelmonti ayrıca Justinianus'un heykelinin sol elinde kutsal küre değil de altın bir elma tuttuğunu ve sağ elini tehditkar bir şekilde uzattığını belirtir. Altın elma antik Roma'da imparatorluğun egemenliğinin simgesi olarak kabul edilirken doğuya uzanan elin daha önce ne anlama geldiğini belirtmiştim. Fransız gezgin Pierre Gilles 1850'lerde İstanbul'a geldiğinde Justinianus'un heykelinin devasa parçalarının yerde yattığını kaydetmiştir. Ona göre imparatorun bacağı bir insan boyundan uzundu. Burnu ve atının toynakları ise birer karış uzunluğundaydı. Bu anlatımlar heykelin nedenli anıtsal bir eser olduğunu gözler önüne seriyor. Ne yazık ki bu görkemli anıta dair elimizde neredeyse hiçbir görsel malzeme yok. Tek istisna Ankonalı Kiriakus'un isteği üzerine Giovanni Dario'nun 1430'da yaptığı bir çizimdir. Bu çizimde sütunun daha eski bir anıttan devşirildiğini düşündüren Theodosi yazısı dikkat çeker. Bu da sütunda 1. veya 2. Theodosius'a ait daha eski bir heykelin yeniden kullanılmış olabileceği ihtimalini akla getirir. 15. yüzyıla gelindiğinde ise İstanbul halkı heykelin prestijli konumu nedeniyle onun şehrin kurucusu Büyük Konstantin'e ait olduğuna inanıyordu. Heykelin elinde tuttuğu haç biçimli küre ya da elma daha önce bildirdiğim gibi kentin koruyucu ruhunu simgeliyordu. Öyle ki 1422 ila 1427 yıllar arasında kürenin heykelin elinden düşmesi yaklaşan bir felaketin habercisi olarak yorumlanmıştı. Bazı iddialara göre Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet sütunun Bizans ve Hristiyan dünyasını simgelemesinden rahatsız olup heykelin eritilmesini emretti. Ancak başka bir teoriye göre Osmanlılar heykeli eritmek yerine saray hazinesine kattı. Fatih'in antik eserleri topladığı ve sanata ilgi duyduğu bilindiğinden bu iddia tamamen göz ardı edilemez. Fransız gezgin Pierre Gilles, Osmanlıların heykelin parçalarını önce Topkapı Sarayı'nda sakladığını, ardından top dökmek için erittiğini öne sürer. Ancak sütunun kaderine dair en güçlü ihtimal 1509'da İstanbul'u vuran ve Küçük Kıyamet olarak adlandırılan büyük depremde yıkılmış olmasıdır. Muhtemelen Justinianus sütunu da bu yıkımın kurbanlarından birisidir. Osmanlı fethi sonrası şehrin yeni çehresine uyum sağlamayan bu devasa anıttan geriye kalan taşlar da muhtemelen farklı yapılarda kullanılmak üzere parça parça sökülmüştür. Bugün İstanbul'un sokaklarını dolaşırken belki de hiç farkında olmadan bu sütunun taşlarına basıyoruz. Kim bilir? Belki de bir caminin duvarında ya da bir çeşmenin süslemesinde, hatta bir köprünün temellerinde bu kayıp anıtın izleriyle karşılaşıyor. Bu efsanevi yapının hikayesi tarihin derinliklerinde kaybolsa da bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Şehirler değişir, anıtlar yıkılır fakat geçmişin yankıları asla kaybolmaz. Belki de tarih biz farkına varmadan her gün ayaklarımızın altında yaşamaya devam ediyordur. Öncelikle beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili düşüncelerinizi, yeni konular,
ile ilgili talep ve önerilerinizi mutlaka yorumlar bölümünde dile getirin. Çok teşekkürler, hoşça kalın.